Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu polyester çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı oldukça basit. Birazdan malzeme bilgisini vereceğim. Malzemeleriniz hazırsa birlikte yapımına başlayabiliriz. Evet, çantamızın yapımına geçmeden önce hemen size malzeme bilgisini vereyim. Elimde görmüş olduğunuz polyester bir ip, 3 milim kalınlığında, 100 gram ve 150 metre uzunluğunda bir adeti. Ben bu çantayı yaparken 4 adet tam kullandım. Yarım bir adet de yarısını kullandım. Yani 4,5 adet gitmiş oldu. Tığım da hemen şöyle göstereyim. Tulibin tığı 4 milimlik kalınlığında. Şimdi çantanıza başlamadan önce size hemen kısa bir bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi bu ip rahatlıkla sökülebilen bir ip. Muhakkak modelinize başlamadan önce şöyle bir düğüm atın ki görmezsiniz, gözünüzden kaçar, örmüş bulunursunuz, ilerlersiniz. Bu bakın böyle söküle söküle gider ve örgünüzün içerisinden sökülür. Yani emeğiniz boşa gider. O yüzden bir düğüm atın. Şöyle ucundan kesersiniz. Hatta ucunu çakmakla yakatabilirsiniz. Şimdi hemen çantamızın yapımına başlayalım. Bu çantamızı yaparken 24 adet zincirimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir adet bağlama zincirimi çektim bu şekilde. Evet. Şimdi 24 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 adet zincirimi çektim. Şimdi bu zincirlerimin her birine sık iğne yapacağım. Bakın. Hemen yanındaki zincirim şöyle göstereyim. Hemen yanındaki zincirime battım. İkisini bir aldım. Hemen yanındaki zincir, sıralı olacak şekilde bütün zincirlerime batarak sık iğnelerimi yapıyorum sıramın sonuna kadar. Benim kullanmış olduğum ip koyu bir gri, bayağı koyu bir gri. Bu modeldeki çantada siyah da çok güzel duruyor, bilginiz olsun. Taba rengi çok güzel duruyor. Yeşil haki dersem daha doğru olur herhalde. Haki yeşil de çok güzel duruyor, bilginiz olsun. Acı kahve harika duruyor. Ben şu an müşterimin isteği üzerine koyu griyi yapıyorum. Bu ipin fiyatları da oldukça uygun. Ben yanılmıyorsam tanesini 25 liradan almıştım. Siz de çevrenizdeki tuhafiyelerden bir fiyat araştırması yaparak bu ipi elde edebilirsiniz. Örmesi de oldukça kolay. Evet, ben şimdi son ilmeğime geldim. Son ilmeğimde farklı bir işlem yapıyorum. Ne yapıyorum? Battım, sık iğnemi yaptım. Şimdi son ilmeğime sık iğnemi yaptım ya, görmüş olduğunuz gibi. Aynı deliğe tekrar bir sık iğne yapıyorum. Sadece son ilmeğime 2 adet sık iğne yapıyorum. Bunu yapmamdaki amaç, şurada göstereyim size ördüğüm bir parçada, şu düzlüğü elde etmek. Bunu yapmazsam gitgide daralır örgüm. Bunun olmasını istemediğimiz için haliyle son ilmeğimize birinci ve ikinci sırada çift batıyoruz. Şimdi bir zincirimi çektim, döndürdüm. Bakın hemen şurası var ya, bakın buraya değil, hemen bir yanına, pardon buraya değil, bir yanına batıp sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına, deliklerden zaten anlaşılıyor nereye yapmanız gerektiği. Bu şekilde yine sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Astar kullanmanızı gerektirmeyen bir çanta bu arada, bilginiz olsun. Gayet hani kalın, tok bir ip olduğu için herhangi bir hani sünme mi deriz, sünme salma diyeyim, o gibi sorunlarla kullanırken karşılaşmazsınız. Makinede de rahatlıkla yıkayabileceğiniz bir çanta ama muhakkak düşük devir ve düşük derecede tabii ki.
Evet, neredeyse sıramın sonuna kadar geldim ben. Evet, sıramın sonundayım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada sık iğne yapmam gereken son bir ilmeğim var. Ona pardon, tek ilmeğini aldım. Tekrar batalım. Son ilmeğime battım, sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı noktaya tekrar bir sık iğne. Biraz önce dediğim gibi bunu sadece 2 sıra yapıyoruz. Son ilmekte 2 kere sık iğne yapma işlemini birincinin sonunda ve ikincinin sonunda yapıyoruz. Artık yapmayacağız. Bundan sonraki tüm sıralarda bir zincirimi çekiyorum. Bakın bu değil. Hemen yanındakine batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu sıra itibariyle son ilmeğime 2 kere batma işlemi bitmiş oldu. Artık dümdüz ilerleyeceğim. Hemen yine göstereyim ne demek istediğim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Bu modeli şöyle söyleyeyim ben size. Ortalama, yani bir oturuşta vaktiniz varsa, ki keşke benim de olsa, ortalama 7-7,5 saatte bir çantayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekten çok hızlı ilerleyen, oldukça basit bir model ve zevkli. Yapması gayet zevkli. Sıkılmayacağınıza eminim. Bakın şimdi son ilmeğime geldim. Son ilmeğime batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Birinci ve ikinci sırada son ilmeğime 2 kere batmıştım. Dediğim gibi ilk 2 sırada bunu yapıyorum. Üçüncü sıradan itibaren artık bunu yapmıyorum. Ne yaptım? Son ilmeğime 1 kere battım. Bir zincirimi çektim. Döndürdüm. Buna değil, hemen şu deliğe batıyorum. Ve sık iğneme devam ediyorum. Bu şekilde tam 79 sıra yapacağım sık iğnemi. 79 sıranın sonunda bir zincir çekerek ipimi keseceğim. Yine ipinizin ucunu muhakkak düğümlemeyi, ardından elinizin altında hemen bir çakmak varsa ucunu yakmayı unutmayın. Dediğim gibi başıma geldiği için size de söylemek istiyorum ki emeğiniz boşa gitmesin. Ben bu kadar kolay sökülen bir ip olduğunu bilmiyordum. İlk polyester çanta yaptığımda bir baktım ki alttan benimki sökülmüş. Bütün emeğim heba olmuş. Sizin başınıza da öyle bir şey gelmesin. Sıramın sonuna kadar da geldim. Bakın sıramın sonundayım. Hemen buraya batıyorum. Bakın buraya battım. Çektim. Bir zincir döndürdüm. Buraya değil, hemen yanına. Bu şekilde dediğim gibi toplamda 79 sıra yapalım. 79 sırayı nasıl sayacaksınız? Hemen onu da göstereyim size. Bakın şurası benim ilk yaptığım sık iğne sıram. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sayalım. Şurası birinci sıram. Şöyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve şu an ben 6. sırama gidiyorum. Bu şekilde rahatlıkla sayabilirsiniz. Saymada sıkıntı yaşarsanız hemen şöyle ölçüsünü vereyim. Ben bir parçasını video çekmeden önce hazırladım. Eni ortalama 14,5 santim. Hemen uzunluğuna da bakalım. Uzunluğu da ortalama 42 santim geliyor. Şimdi bu şekilde 79 sıra gördüğünüz gibi 2 parça dümdüz şekilde yapacağız. Sonrasında tekrar bir 2 parça yapacağız. Onda da farklı olarak sadece şöyle olacak. Onu da göstereyim hemen. 5 sıra eksiğini yapacağız. Ne dedik? Bunda 79 sıra yaptık. Daha sonra 74 sıralık tekrar 2 parça yapacağız. 74 sırayı yaptıktan sonra kesmeyeceğiz. Kalan 5 sıramızı sap ekleyerek devam edeceğiz.
Şimdi size hemen onu göstereyim. Tekrar söylüyorum. 2 parça 79 sıra bu şekilde örelim. Bir zincir çekip bitirelim. 2 parçamız bu şekilde. Daha sonra 74 sıralık bir parça daha öreceğiz. Daha sonrasında da zincir çekerek 5 sıra sap kısmını örerek diğer 3. parçamızı ve 4. parçamızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Hemen onu da anlatayım size. Evet, 79 sıralık 2 parçamızı yaptıktan sonra ben şu şekilde göstereyim. 74 sıra gittim. 74 sıramın sonunda 47 zincirimi çektim. Sap eklentimi ekledim ve üzerine 5 sıra giderek sapımı işledim. Şimdi bu sapı nasıl yapacağım onu anlatacağım. Burada hemen gördüğünüz gibi yine sayıyı söyleyeyim unutulmasın. 74 sıralık 4. son parçam var. Hatta ipim bitti. Hemen ipimi de ekleyeyim. Evet. Sap kısmını hazırlayacağım. 74 sıralık parçamı hazırladım. Şimdi ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi son sıramı yaptım. 74. sıramı. Şimdi 47 adet zincir çekeceğim. Şuradakileri görmeyin. İpim bittiği için ip ekledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Evet, 47 adet zincirimi çektim. Şimdi burada ne yapıyorum? Şimdi şu zincirimin gördüğünüz gibi ön yüzü. Bunun arka yüzünü şöyle çeviriyoruz. Bakın şuralarda sırt kısımlarına gelen taraflarda gördüğünüz gibi ilmekler var. Şunlar. Onlara batarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakine tüm sırayı bu şekilde ilerleyeceğim. Yani 47 adet zincirimi 46 tanesini bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın sırt kısımlarına batıyorum. Biraz zorlanabilirsiniz açıkçası. Umarım rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağız. Sırt kısımlarına dediğim gibi sıramın sonunda bir zincir kalana kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, ben sıramın sonuna kadar bu şekilde geldim. Şimdi sıramızın sonunda ne yapıyoruz? Bir tanesini fazla yapmışım. Hemen sökeyim şöyle. Evet. Sıramızın sonunda gördüğünüz gibi burada bir adet ilmeğimiz kalıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi normalde sırt kısmına batıyorduk. Şimdi son ilmeğimizde artık bunu çeviriyoruz. Buraya sık iğne yapar gibi yine batıyorum. Buradan bir ilmeğimi çıkarttım. Sık iğnemi yapmıyorum. Bu bir ilmeğimi tutuyorum. Hemen şu parçamın ilk ilmeği var ya. Oraya da batıyorum. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapmaya sıralı şekilde. Sıramın sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda ne yapıyordum? Yine son ilmeğime battım. Sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim ve hemen arkasını çeviriyorum. Yine ilkine değil, ikincisine batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Nereye kadar yapıyorum? Yine buraya bu şekilde devam ettiriyorum sıramın sonuna kadar. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Sıramızın sonunda ne yapıyorum? Son ilmeğime batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı deliğe tekrardan ikinci bir sık iğnemi yapıyorum.
Bunu yapmamdaki amaç buranın biraz eğimli durmasını istiyorum ki çantamı bu ucu diktiğimde kötü bir görüntü olmasın. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen döndüm. Normalde alt sıralarda ne yapıyoruz? Buraya atlayıp şuraya batıyorduk. Bakın şuraya atlayıp şuraya batıyorduk. Ama çanta sapında dönerken hemen ilk deliğime batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Yine bu sırada da eksiltmemi yapacağım. Bu şekilde eksiltme yapacağım yere kadar örerek gidiyorum. Evet, eksiltme yapacağım yere kadar ördüm çanta sapımı. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir ilmek buradaki parçama ait. Bir ilmeğim de çanta sapıma ait. Ne yapıyorum? Batıyorum, çektim. Hemen diğer yanındakine battım, çektim. Bakın 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Hemen yanına sık iğnelerimi yapmaya sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir eğim kazandı. Bu işlemi yapmasaydık bu şöyle bir görüntüsü olacaktı. Taktığınızda burası kolunuzda, yani taktığınızda burası böyle bükük bir görüntü kazanacaktı. O zaman da hoş durmayacaktı. Dediğim gibi bu kesme işlemlerini kesinlikle atlamayalım. Şimdi sıramın sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Sıramın sonunda bir zincir çekiyorum. Arka kısma geçtiğimde buralarda biliyorsunuz bu düzlüğü kaybetmemek adına birinci değil ikinciye batıyordum. Yine devam edeceğim sık iğnelerimi yapmaya sıramın sonuna kadar. Sıramın sonunda tekrardan görüşelim. Evet, ben sıramın sonuna kadar geldim. Sıramın sonunda son ilmeğime çift sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Kesme işlemi yapacağım yere kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sonrasında hemen alt sırada gösterdiğim gibi şurada yine 2 ilmeğimi bir alıp keseceğim. Sıramın sonuna kadar geleceğim. Buraya geldiğimde artık sap işlemim bitmiş olacak. Buraya geldiğinizde son sık iğnenizi yapın. Bir zincirinizi çekin. İpinizi düğümünü atıp kesebilirsiniz. Daha sonra bu parçamızı da bitirmiş olacağız. Evet, şimdi elimizdeki parçaları tekrar bir gözden geçirelim. Elimizde neler var? 4 adet gördüğünüz gibi parçamız var. Bunlardan ilk 2 tanesi 79 sıra olan dümdüz parça. Birincisi, bu da ikincisi. Dediğim gibi 79 sıra. Diğer ikisi de sap kısmının olduğu 2 parça. Bunda ne yaptık? 74 sıramızı ördük. Sonrasında 5 sırada sap kısmı çalışarak toplamda 79'a tamamlamış olduk. Bu iki parçamızla aynı uzunluğa gelmiş olduk. Parçalarımız bu şekilde. Şimdi siz de parçalarınızı bitirdiyseniz, hazırsanız birleştirme işlemine geçebiliriz. Şimdi çantamızı nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim size. Birinci parçam saplı olan kısmı ekledim ucuna. Düz olan parçamı ekledim. Üçüncü kısım yine saplı olan parça. Dördüncü kısım yine düz olan parçamızı ekledim. Bakın gördüğünüz gibi sanki bir rüzgar gülü motifi gibi düşünebilirsiniz. Saplı kısım, düz kısım, saplı kısım, düz kısım. Şimdi bunları tek tek birleştireceğim. İlk önce bir saplı kısımla düz kısmı birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Şu iki uçtan başlayacağım. Buraya kadar geleceğim. Sonra çevirip şu uca kadar birleştireceğim. Daha sonra diğer saplı kısmımı birleştireceğim aynı şekilde. Daha sonra da dördüncü sapsız kısmı birleştireceğim. Askılarını dikip çantamızı tamamlamış olacağız. İlk birleştirmemize hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi saplı olan kısım elimde. Bir adet de sapsız parçam var. Şimdi şuradan birleştirmeye başlayacağım. Şöyle çevireyim. Evet, ne yapıyoruz? İlk önce bir adet bağlama zincirimizi çekiyoruz. Yine ben her zamanki gibi bir düğümümü atıyorum. Bir adet bağlama zincirime çektim. Şimdi bu ipimin altta kalmasını istiyorum ki şurada bir balık sırtı detayı olacak çünkü.
Şuradan tam köşe noktasından parçamın batıyorum. Şöyle ipimi çıkarıyorum. Diğer parçamı da alıyorum. İpimi alta bıraktım. Yine köşe noktasından batıyorum. Şu görmüş olduğunuz ipim. Şunu yok edelim. Bunu alttan çıkarıyorum. Şöyle artık alabilirim. Evet. Şuradan çıkarttım. Şimdi nasıl yapıyorum? Bütün sık iğnelerimi sıralı olacak şekilde batıyorum. Gördüğünüz gibi şu an ilk parçamdayım. Saplı olan kısımdayım. Buradan battım. Şunu görmeyin. Hemen karşısında gelen sık iğneme batıyorum. Bir saniye. Evet, karşısında olan sık iğnemi tekrar göstereyim. Şuraya battım. İpimi alttan çekiyorum. Bu aşama biraz zor. Dikkatli olun, kaydırma yapmayın. İçerisinden geçiyorum. Bakın son 2 ilmeğim kalıyor elimde. O 2 ilmeğimi de şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrar yapalım. Keşke şunu önceden temizleseymişim. Neyse. Şu tarafa alayım bari. Evet. Şimdi diğer sık iğneme battım. Daha sonra diğer sık iğneme battım. İçerisinden altta kalmıştı ipim, gördüğünüz gibi. İçerisinden şöyle çıkaracağım. Gördüğünüz gibi 2 ilmeğim var şu an ve kaydırdım. Tekrar sık iğneme battım. Yanındaki sık iğneme battım. İçerisinden geçiriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Tekrar yapalım. Yandaki sık iğneme battım. Hemen onun karşısındakine içerisinden geçiriyorum. Evet, 2 ilmeğim kaldı ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde köşeye gelene kadar bu işlemi yapacağız. Bir ondan batacağız. İçinden geçirip 2 ilmek kalınca kaydırma işlemimi yapacağım. Bakın. Bu şekilde balık sırtı elde etmiş olacağız. Şimdi ben sıramın sonuna kadar geleyim. Yani ne demek istedim? Şu ilmeğimi uzatayım. Kaçmasın. Şimdi şuraya kadar gelelim. Buradan sonra devamını göstereceğim. Evet, ben şu an köşe noktama kadar geldim. Gördüğünüz gibi balık sırtımı elde etmiş oldum. Şimdi buradan sonra nasıl devam ediyoruz? Hemen şu yaptığım yeri de göstereyim. Bakın bu şekilde. Hemen şimdi şu kalan parçamı buraya kadar tekrar aynı işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi şu saplı tarafı sol elimde. Yani sol tarafımda kalan kısım. Şurayı zaten birleştirdim. Şimdi bu köşeye kadar geldim. Bu köşeden sonra da yine aynı şekilde devam edeceğim. Köşe noktasında farklı bir işlem yapmıyoruz. Yine bakın şu an ben köşedeyim. Sıradakine battım. Hemen diğer parçamdaki sıradaki olan sık iğneme girdim. Çektim. Kaydırmamı yaptım. Tekrar sıradaki sık iğneme battım, diğerine battım, içerisinden geçiriyorum, kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar burada kapanış işlemini yapacağız. Daha sonra diğer parçalarımızı ekleyeceğiz. Evet, ben şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tarafımı da size anlattığım şekilde kapanışını yaptım. Bir zincirimi çektim ve ipimi kestim. Şimdi şu ucundan biraz sökeceğim. Evet, çok dibe kadar sökmeyin yalnız. Şöyle bir parmağınızı tutun dilerseniz oraya kadar sökmeniz yeterli. Şimdi ipime iğnemi takıyorum. Bir saniye aşkım. Evet. Biraz şöyle taktım. Hatta ucundan da bir parça keseceğim. Çok da uzun olmasın.
Evet, şimdi şu ipimizde bakın, şu ipimizde 3 tane ilmek var, sökülen yerleri. Hemen oraya iğnemle giriş yapıyorum. O üçünü birden alacağım. Sökülmesini engelleyeceğim. Birinciyi aldım. İkinci. Kamera karşısında da bayağı zor oluyor. Kusura bakmayın, yavaş ilerliyorum. Evet. Şimdi şöyle sağlam olduğunu eminim. Son ilmeğimin olduğu yerden şöyle arkadan çıkarttım. Şuradan battım. Arkadan çıkarttım. Şimdi tersine çeviriyorum. Tersinden bu kapatma işlemini yapacağım ki önden yaptığımda kötü durmasın. Şöyle gelişi güzel bütün sık iğnelerimin içinden geçiyorum. 7-8 tane geçin ki sağlam olsun. Çünkü polyester ip, yani kaygan bir ip olduğu için halihazırda kullandıkça kayma yapabilir, sökülebilir. O yüzden şöyle garantiye alalım. 7-8 tane geçirelim. Hatta benim şu an tekrar yapacağım. İğnemi, ipimi takıyorum. Şöyle ucunu düzeltelim biraz. Evet, iğnemizi taktık. Aksilik. Evet. Şimdi birkaç tane daha geçireceğim. Evet. Tamam, 7-8 tane geçtim. Hemen şöyle ipimi de kesiyorum. Evet, bu parçamızı, yani iki parçamızı şu an birbirine birleştirmiş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi saplı kısmı birleştireceğim. Evet, şimdi bu parçamızı birleştirdik. Gördüğünüz gibi saplı kısım ve sapsız kısmı birleştirdik. Bundan sonra nasıl ilerliyoruz? Hemen onu söyleyeceğim. Bakın, şurası birleştirme yapacağımız kısımlar. Saplı kısmım burada, dediğim gibi sapsız kısmım burada. Hemen yine elime bir saplı parçamı alıyorum. Sapı solumda kalıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an iki parçamı birleştirdim. Bir adet saplı ve bir adet sapsız kısmı. Şimdi üçüncü parçamızı birleştireceğiz. Şu yine tabandayım. Sapsız kısmın tabanındayım. Bir adet elimde saplı parçam var. Yine daha demin gösterdiğimiz yöntemle buradan başlayacağım. Buraya kadar geleceğim. Buradan sonra aynı şekilde buraya kadar sonlandıracağım. Hemen başlayalım. Bağlama zincirimizi çekelim. Evet. Hemen köşe noktasına batıyorum. Şimdi şuradayım. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen burada da köşe noktasına batacağım. Batmadan önce şu bağladığım zinciri içinden geçireyim. Evet. Şimdi burada da hemen köşe noktama batıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurası. Hemen içerisinden ipimi geçiriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir önceki parçamı birleştirirken nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyorum. Sıralı sık iğneler boyunca girişimi yapıyorum. Alttan ipimi yürütüyorum. 2 ilmeğim kalıyor. 2 ilmeğim kaldığında kaydırmamı yapıyorum.
Tekrar sıradaki sık iğneme batıyorum. Karşısına denk gelen sık iğneme battım. İçeriden ipimi yürüttüm. 2 ilmeğim kaldı. Kaydırmamı yaptım. Bu şekilde yine bu parçamızda bir önceki parçamızda yaptığımız tüm işlerin aynısını yaparak birleştirelim. Daha sonra son parçamızı nasıl eklemesini yapacaksınız onu göstereceğim. Evet, şimdi 3. saplı parçamızı da birleştirmiş olduk. Şimdi son parçamız kaldı. Onu nasıl yapıyoruz? Zaten elimizde bir adet sapsız kısım kaldı. Şöyle göstereyim. Yine bu köşeden başlıyorum. Şöyle bu köşeden başlıyorum. Bu köşeye kadar getiriyorum. Sonra burayı kapatıyorum. Haliyle bir tarafım açıkta kalacak. Onu da yine bu köşeden başlıyorum. Buraya kadar. Sonrasında da bu tarafı birleştiriyorum ve çantamı bitirmiş oluyorum. Bu tarafı anlatmayacağım. Göstermiş olduğum yöntemle 4. parçayı da birleştireceksiniz. Parçaların tamamını birleştirdikten sonra saplarımızın dikimi için tekrar buluşabiliriz. Evet hanımlar, çantamızın bitmiş hali bu şekilde. Sizden sonra sap kısımlarını diktim ben de. Aynı tonlarda bir iple diktim. Dikiş ipiyle siz dilerseniz ördüğünüz çantanın ipini kullanarak da dikebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdiden yapan herkesin eline emeğine sağlık. Çantamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.